Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Tarot eğitim videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tarot kartlarına nasıl sorular sormalıyız? Tarota zaman sorma ve tarot okumalarında dikkat edilmesi gerekenler olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir tarot okuması esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bununla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tarot okumaları aslında öyle rastgele yapılacak okumalar değildir. Belli başlı bazı kuralları vardır. Bunlara dikkat edersek okumalarımız çok daha sağlıklı olur arkadaşlar. Şimdi tarot kartları içinde bulunduğumuz durumu anlatabilir. Güçlü ve zayıf yönlerimizi saptayabilir. Olayların ve kişilerin bizi nasıl etkilediğini gösterebilir. Kartlar bize arkadaşlar. Yani bu gibi konular için tarot kartlarına başvurabiliriz. Şu anki yolunuzu ve izlemeniz gereken yolu gösterebilir. Yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalara işaret eder. Sorunlarınız için doğru çözümleri ve olası sonuçları görebilirsiniz tarot kartlarına faydalanarak. Ve tarotta gelecek olasılıklar üzerine kuruldur arkadaşlar. Yani bir fal olmaması aslında buradan ileri geliyor. Hani şu olacak, bu olacak şeklinde değil de olma olasılığı var gibi olasılıkların üzerinden yürürüz tarotta. Gelecek olasılıklardan ibarettir yalnızca ve hangi olasılığı seçeceğimiz tamamen bize bağlıdır. Yani hayatta da böyledir aslında, sadece tarot kartlarında değil. Önümüzde birçok olasılık ve seçenek vardır aslında. Biz bunları sadece seçeriz. Yani iyi ya da kötü şeklinde seçimler yaparız farkında olmadan arkadaşlar. Tarot da tıpkı böyle bir şey işte. Tarot okumaları kişileri korkutmak ya da yanlış yönlendirmek için kesinlikle yapılmaz. Yani bu kötüye kullanım olur arkadaşlar. Tamamen doğru yönlendirmeler yapılması gerekiyor. Tabii ki gerçekçi okumalar eşliğinde. En profesyonel tarot okuyucuları bile kartları bazen yanlış okuyabilir. İnsanlık hali olabilir. Yani herkes çok doğru okuyacak diye bir şey yok. O nedenle de kesin hüküm kullanmak doğru değildir. Yani her zaman yanılma payınızı da göz önünde tutarak kesin konuşmadan olasılıklar üzerinde konuşmanız gerekiyor tarot okuması yaparken ve insanların geleceğiyle ve umutlarıyla oynamak gerçekten çok tehlikeli bir iştir. Tarot okuması yaparken bunlara çok dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. Özen gösterilmesi gerekir. Çok ince ve hassas noktalardır bunlar. Örneğin bir hastalık ya da sakatlık hissediyorsunuz tarot okuması yaparken. Yani bunu direkt söylemek yerine bir doktora gidip kontrollerine önem vermesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yani bunu saklamak da doğru bir şey değildir ama en azından uygun bir şekilde, uygun bir dille bu şekilde söylenebilir. Kontrollerine daha dikkat etmesi gerektiği söylenebilir. Yani olumsuzluklar şarttır hayatta, biliyorsunuz. Her şey olumlu olacak diye bir şey yok. Olumsuzluklar da gereklidir. Neden gereklidir? Çünkü olumsuzluklar yükselmemiz için birer basamaktır aslında. Yani olumsuzluklara böyle bakarsak eğer bizim için bize hizmet eder olumsuzluklarımız, yaşadığımız olumsuzluklar. Ve bunu da böyle düşünmemiz gerektiği gibi okuma yaparken karşımızdaki insanı da bu şekilde yansıtmalıyız arkadaşlar, eğer bir başkasına okuma yapıyorsak. Eğer durum ciddiyse tarot okuyucusu kendini aşan bir durum varsa, yani ortada, yani tarot okuyucusunu aşan bir durum varsa, ciddi bir durum varsa kesinlikle tarot okuyucusu tavsiye vermemelidir bu konuda. Yani kendi tavsiye vermemeli, onu o konuyla ilgili bir uzmana yönlendirmelidir karşısındaki kişiyi. Yani etik olan budur arkadaşlar. İnsanların sadece tarot kartlarına güvenerek önemli kararlar almasını engellemeniz gerekiyor. Yani buraya böyle körü körüne bağlanıp sizin ağzınızdan çıkacak olan her kelimeye inanıp
Ona göre hareket etmeleri, belki insanlık hali. Hani bazı insanların hoşuna gidebilir, egosunu okşayabilir, fakat bu çok tehlikeli bir durumdur arkadaşlar. Eğer size aşan bir durum varsa kesinlikle ve kesinlikle bir uzmana danışması gerektiği konusunda yönlendirmeniz gerekiyor karşınızdaki kişiyi hissiyatınıza göre. Yani hayati konularda bu gibi adımlar atmanız şarttır tarotta. Özellikle de bakın aşk okumalarında diğer insanların mahremiyetini etkileyecek çok özel sorulara ve konulara girmemeniz gerekiyor. Yani birisi geldi size bir aşk okuması yaptırmak istiyor. Karşısındaki kişinin çok özel hayatına girecek, mahremiyetine girecek sorular sordurmamalısınız arkadaşlar. Zaten muhtemelen tarot kartları çok yüksek ihtimalle bunlara cevap vermeyecektir. Oradan da bir enerji alamayacaksınızdır. Yani birinin mahremine girmek için tarot okunmaz. Kendi yolunuzu belirlemek, olasılıklarınızı belirlemek ve adımlarınızı ona göre atmak için aslında tarot kartları kullanılır. Evet. Yani aşk konusu özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü insanlar aşk konusunda hassastırlar, biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra tarot kartları diğer insanların hayatlarında neler olduğuyla ilgili o çok özel detaylara girmek için kullanılmaz dedik ya arkadaşlar. İşte bu, eğer bunu yaparsanız bu sizin hayatınızda bir karma yaratır. Yani kendiniz için de karşınızdaki kişi için de karma yaratmış olursunuz. Baktıran kişiden bahsediyorum. Yani okumayı yaptıran kişiden bahsediyorum arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başlangıçta tarot kendi hayatınızla ilgili konular ve sorular için kullanmak tarotu en iyisidir. Önce kendiniz için okumalar yapmaya başlayıp hem üzerinizde pratik yapabilirsiniz hem de bir insanın zaten bir başkasına faydalı olabilmesi için ilk önce kendi yolunu çizmiş, kendi haritasını belirlemiş olması gerekiyor. Nerede olduğunu bilmesi, kim olduğunu bilmesi gerekiyor ki karşı tarafa da bu konuda rehberlik edebilsin arkadaşlar. Bu çok önemli. İlk önce kendinizden başlayıp kendi hayatınızla ilgili sorular ve sorunlar için tarot kartlarına danışmanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra aslında en uygunu başkalarına yardım etmek ve onlarla ilişkilerimizi geliştirmek için de kullanabiliriz tarot kartlarını. Hem kendimize hem başkalarına yardım etmek, yani tabii ki yardım talep ediliyorsa bu çok önemlidir arkadaşlar. Talep edilmeyen bir yardım kesinlikle edilmemelidir bence. Ama duruma göre bir yardım edilme durumu hissediyorsanız ve insanlarla ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız da tarot kartlarından faydalanabilirsiniz. İyi niyetli sorulara her zaman net cevaplar verir arkadaşlar tarot. Ama eğer kötü niyetli bir soru varsa ortada ve az önce bahsettiğim gibi çok özel mahreme girme durumları varsa tarottan yüksek ihtimalle yanıt alamayacaksınız. Gizlilik önemli yani. Burada da şunu söyleyebiliriz. Baktırdığınız, yani karşınızdaki kişi size tarot okuması yaptıran kişiyle aranızda oluşan bir bağ oluşuyor sonuçta ve artık bir sır olabilir aranızda. Onun özeline giriyorsunuz sonuçta. Yani karşınızdaki kişinin, onun izin verdiği kadar özeline giriyorsunuz ve aranızda bir sonuçta bağ oluşuyor. Hiç kimsenin özelini kimseye anlatmadan kendi içinizde tutmanız gerekiyor. Bu da tarot etiği kurallarından birisidir tabii ki. Tabii ki siz bunu zaten biliyorsunuzdur ama yine de söylemekte fayda var. Şimdi tarota nasıl sorular sormalıyız? Hangi sorularımıza, ne tür sorularımıza tarot yanıt verir? Biraz bunun üzerinde duralım. Soru bir kere kesinlikle net ve doğrudan olmalıdır arkadaşlar. Karşınızda bir insan varmış gibi ve bir şey öğrenmek istiyormuşsunuz gibi net bir şekilde, daha desteleri kararken net bir şekilde açmadan yani kartları bu soruyu sorup o enerjiye girmeniz gerekiyor. Net bir şekilde. Bizler okuma sırasında, yani tarot okuyucuları okuma sırasında YouTube'daki videolarda siz duymasanız da biz bunu zaten içimizden niyet ederek soruyoruz. Yani rastgele karıştırmıyoruz kartları. Çok net bir şekilde bir soru mutlaka soruyoruz. O açılımın konusuna göre.
İhtiyacınız olan yeniliklerle ilgili seçenekler sunar. Sorduğunuz sorulara göre tarot, ama hızlı ve net cevaplar vermeyebilir her zaman. Yani bir soru soruyorsunuz ihtiyacınız doğrultusunda. Net cevap vermiyor diyelim ki. Hemen böyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bu zamanla olacak, yavaş yavaş olacak bir şeydir ki çok profesyonel bir okuyucu olsanız bile kimi zaman tarot kartlarından net ve hızlı bir cevap alamayabilirsiniz. Bu çok normaldir. Karşınızdaki kişiyi soruyu netleştirmesi konusunda siz yönlendirmelisiniz. Örneğin size şöyle bir soru sordu size okuma yaptıran kişi. Ne zaman aşık olacağım, ya da aşk beni nasıl ne zaman bulabilir? Diyelim ki soru bu. Şimdi bu soru çok net bir soru değil. Daha netleştirmesiniz soruyu, ya da netleştirmesine yardımcı olmalısınız. Mesela ne diyebilir bunun yerine? Aşkı nasıl bulabilirim? Aşkı neden bulamıyorum? Bakın, soruların inceliğine dikkat edin. Şimdi ben ne zaman aşık olacağım sorusu ortaya sorulmuş bir sorudur. Burada sizinle ilgili, yani karşınızdaki kişiyle ilgili bir konu yok. Zaten tarot ne demiştik? Kişisel yolculuğumuzu ve eksik yanlarımızı, halletmemiz gereken yerleri gösteren, bize orayı işaret eden bir araçtır. Şimdi siz ne zaman aşık olacağım diye sorduğunuz zaman böyle bir soruya çok net bir yanıt alamayacaksınızdır muhtemelen. Ama bu soruyu şöyle değiştirirseniz, aşkı nasıl bulabilirim? Aşkı neden bulamıyorum? Bakın, kişisel sorular bunlar. Yani okumayı yaptıran kişiyle alakalı. Artık kimin için yapılıyorsa okuma, o kişiyle alakalı bu. Yani bendeki sorun nedir? Aşkı bulamamamdaki neden nedir? Neyi halletmem gerekiyor? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu soruları bu şekilde yöneltmeniz çok çok önemli. Mesela sevilmeyi hak ediyor muyum? Yani tabii ki hepimiz sevilmeyi hak ediyoruz, ama yani hak etmediğinizi düşünüyorsanız bunun nedenleri nelerdir? Önünüzdeki blokajlar nelerdir? Bu konuda bana düşen nedir? Mesela böyle bir soru sorabilirsiniz tarota. Ya da artık kim için bakılıyorsa. Neyi bilip şifalandırmalıyım mesela? Doğru sorulardan bir tanesi de budur. Yani meselenin özüne, köküne ulaşmanız gerekiyor ve orayı halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Bir yerden pis bir koku geliyor ve siz o kokuyu örtbas etmek için işte oda parfümü sıkıyorsunuz ya da parfüm sıkıyorsunuz. Bunun hiçbir faydası yok. Meseleyi kokunun geldiği yerden, kökünden çözmelisiniz. Yani bataklığı kurutmalısınız arkadaşlar. Bunun için de doğru soru sormalısınız tarot kartlarına ve kendinize de. Yani sadece tarot için söylemiyorum bunu. Hayatta hep yapmamız gereken şey bu zaten. Sorunun bizimle ilgili kısmı nedir? Biz orayı halletmeliyiz. Üzerimize düşen görevi bu şekilde yapmalıyız. Evet. Yani olayın görünürdeki kısmıyla değil, perde arkasındaki sebeple ilgilenmelisiniz arkadaşlar. Perde arkasındaki zaten ne dedik? Tarot bir bilinçaltı okumasıdır. Olayın bilinçaltı ile ilgili kısmına inmelisiniz. Tarot bu yüzden kullanılıyor. Kişinin duymaktan korktuğu cevaplar nelerdir mesela? Artık karşınızdaki kişi kimse. Yani duymak istediği ve duymaktan korktuğu cevaplar nelerdir? Mesela bunları bir önce anlamaya çalışabilirsiniz, ya da bunu kendiniz için okuyorsanız kendinize sorabilirsiniz. Yani yüzeysel soru ve cevaplardan ziyade bilinçaltı düzeyine inmeniz gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi, tekrar altını çizerek söylüyorum. Tarot bilinçaltı okumasıdır ve işiniz bilinçaltı ile ilgili olmalıdır. Çözmeniz gereken konu. Bir diğer önemli konu ise arkadaşlar, tarota evet ya da hayır cevabı alınacak sorular sorulmaz. Örneğin aşkı bulacak mıyım diye bir soru yerine bulmak için neler yapabilirim? Az önceki örnekten devam ediyoruz. Çünkü aşkı bulabilecek miyim sorusunun yanıtı ya evettir ya hayırdır. Yani böyle bir soru yöneltmek cevap almanız için tarota yeterli değildir. Bunun yerine dediğim gibi bulmak için neler yapabilirim? Bir ilişkiden ne istiyorum? Gerçekten buna hazır mıyım? Karşımdakine ne verebilirim? Nasıl hazır olabilirim?
Bu arada yalnız başıma da nasıl mutlu olabilirim ki en önemlisi bence bu. Çünkü ilk önce insan kendi yalnız başına mutlu olmayı öğrenmelidir. Mutluluk sonrasında gelir. Kişi bu şekilde yavaş yavaş açılıp kendini keşfetmeye başlayacak bu sorularla arkadaşlar. Yani o eğer yapamıyorsa siz doğru soruya yönlendirmelisiniz. Böylece kişinin duygularını keşfetmesine, isteklerini netleştirmesine ve doğru kararlar almasına, aynı zamanda da yol haritasını çizmesine yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi okuma esnasında açtıktan sonra kartlara bir bakın. Çoğunlukla majör arkanalar mı var, minör arkanalar mı var? Eğer majör arkanalar varsa arkadaşlar, yani kartların çoğunluğu majörden geldiyse kişi için güçlü bir değişim dönemi demektir. Güçlü bir değişim dönemine işaret eder. Eğer minör arkanadan geldiyse de sakin ve rutin bir dönem olduğuna işaret eder arkadaşlar. Bir de serilerden en çok hangi sayıların geldiğine ve hangi serilerin geldiğine dikkat etmek gerekiyor. Mesela en çok ağırlıkta hangi seriden gelmiş? Değneklerden mi? Kılıçlardan mı? Kupalardan mı? Tılsımlardan mı? Ve bunun yanı sıra numara olarak hangi numaralardan gelmiş? Mesela 1, 2 ve 3 bunlardan bahsetmiştik ama tekrarlayalım. 1, 2 ve 3 numaralı kartlar çoğunlukla geldiyse bu yeni bir dönemin başlangıcından 4, 5 ve 6 numaraları olayların yoğun şekilde yaşandığı dönemden 7, 8 ve 9 artık sonuna gelindiğinden yani her ne yaşanıyorsa artık sonuna doğru gelindiğinden ve 10 numara döngünün başarılı bir şekilde tamamlandığından bahsediyordu ve yeni bir döngünün açılacağından yani kart numaraları en çok ağırlıklı olarak hangi numaralardan geldiyse bunu da bu şekilde okuyabiliriz. Şimdi saraylı kartlarındaki ortaklıklar da önemli. Gelen saraylı kartlarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin Kılıç Kralı ile Kılıç Kraliçesi geldiyse yani okumanın içinde hem Kılıç Kralı hem Kılıç Kraliçesi geldiyse ki biliyorsunuz bunlar aynı zamanda ruh eşi ve eş demektir. Yani enerji olarak arkadaşlar, cinsiyet olarak değil enerji olarak. İşte Tılsım Kralı, Tılsım Kraliçesi, Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi ya da Değnek Kralı ve Değnek Kraliçesi geldiyse eğer bir okumanın içerisinde bu da önem arz ediyor arkadaşlar. Ruhsal bağlantılarla ilgili olan okumalarda özellikle. Bunun yanı sıra arkadaşlar ortaklıklar kadar zıtlıklar da önemli. Örneğin şeytan kartı ile denge kartı. Yani şimdi ortaklık içeren o kartlar az önce bahsettiğim kartlar gelebilir. Tam zıt olan kartlar da gelebilir. Bu da önemli arkadaşlar. Mesela şeytan kartı ile denge kartı tam zıt kartlardır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Astrolojik olarak burçlara karşılık gelen majör arkana, şimdi majör arkana kartlarında astrolojik olarak temsil ettiği burca karşılık gelen ve yönetici gezegenleri karşılıklı olan kartlar da çok güçlü etkiler yaratır. Ne demek istiyorum? Şimdi size örnekle açıklayacağım arkadaşlar. Örneğin İmparator kartı ve Kule kartı geldi diyelim ki. Bakın bir okuma esnasında bu iki kart geldi. Şimdi İmparator ne dedik? Koç burcunun kartı. Kulede Mars gezegeniyle ilgili bir kart. Koç burcunu Mars gezegeni yönetiyorsa arkadaşlar demek ki bu iki kartın arasında bir güçlü bir bağlantı var demektir. Ve okuma sırasında buna da dikkat etmeniz gerekir. Yani güçlü bir bağlantı olayından bahsediyor. Okumada güçlü bir enerji var demektir arkadaşlar. Uyumlu bir enerji var demektir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Örneklere devam edelim. Mesela Aziz kartı ve İmparatoriçe kartı. Şimdi Aziz kartı biliyorsunuz Boğa burcunun kartı ve İmparatoriçe Venüs gezegeniyle ilgili olan kart.
Boğa burcunu da Venüs yönettiğine göre arkadaşlar bu iki kart da birbiriyle güçlü bir bağlantı oluşturan karttır. Uyumlu iki kart arkadaşlar. Yani size güçlü bir mesaj vermeye çalışıyordur ki zaten iki büyük arkana, hani hepsinden önemlisi iki büyük arkana zaten gelmiş burada ve belki daha fazla sayıda arkana olacak okumada, ama hem iki büyük arkana olması hem de yani uyumlu olması, hani yönetilen gezegen ve temsil ettiği burç açısından kartların uyumlu olması da bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Devam edelim örneklere. Belki not almak isteyen arkadaşlarım olabilir bunları. Aşıklar ve büyücü kartıyla devam edelim. Bakın. Şimdi Aşıklar kartının temsil ettiği burç ikizler ve büyücüyü Merkür temsil ediyor. İşte zaten Merkür gezegeni, yani şöyle düşünün, bu kartın temsil ettiği gezegenle bu kartın temsil ettiği burç yine birbiriyle bağlantılı. Yani terazi, özür diliyorum, ikizler burcunu Merkür yönetiyor. Öyle düşüneceğiz. Evet. Araba kartı ve Azize kartı arasındaki bağlantı da şu şekilde. Yine bir okuma sırasında yan yana geldiklerinde araba kartı Yengeç burcunun kartıdır. Azize ise Ay ile bağlantılıdır. Ay gezegeniyle bağlantılıdır. Ve Yengeç burcunu da Ay gezegeni yönetir. Yine alın size güçlü bir çift. Bir okuma esnasında karşınıza çıkabilecek güçlü bir kart kombinasyonu. Ve tabii ki güç kartıyla Güneş kartı. Güç kartı Aslan burcu ve Güneş zaten Güneş gezegeni ve Aslan burcunda Güneş yönettiği için yine size güçlü bir kart kombinasyonu arkadaşlar. Yine Ermiş ve Büyücü kartı aynı şekilde. Neredeydi büyücümüz? Evet, burada. Bakın. Ermiş kartı ve büyücü kartı. Ermiş Başak burcunun kartıdır. Ve büyücüyü de Merkür temsil, yani Merkür'ü temsil eder büyücü kartı. Merkür de zaten Başak burcunu yönetir. İşte size yine güçlü bir kart kombinasyonu arkadaşlar. Güçlü bir çift. Adalet ve İmparatoriçe. Adalet kartı terazi burcuyla bağlantılıdır. İmparatoriçe Venüs ve Venüs teraziyi yönetir arkadaşlar. Yine güçlü bir çift. Yine ölüm ve adalet kartıyla devam ediyoruz. Ölüm Akrep burcuyla bağlantılı bir karttır ve adalet kartı da Plüton'la alakalıdır. Zaten Akrebi de Plüton yönetir. İşte size yine güçlü bir çift daha. Not almak isteyenler için biraz yavaş anlatıyorum. Denge ve kader çarkı. Bakın. Denge kartı Yay burcunun kartıdır ve kader çarkı da Jüpiter'le alakalıdır. Jüpiter de Yay burcunu yöneten gezegendir arkadaşlar. Yine güçlü bir çift. Şöyle gösterelim, altlarını kapatmayalım. Evet. Şeytan ve dünya. Bakın. Şeytan Oğlak burcunun kartıdır ve dünya da Satürn gezegeniyle alakalıdır. Ve Satürn Oğlak burcunu yöneten gezegendir arkadaşlar. Yine güçlü bir kart kombinasyonu. Yıldız ve Joker. Yıldız kartı Kova burcuyla alakalı ve Joker de Uranüs'le alakalıdır. Dolayısıyla Uranüs de Kova burcunu yönettiği için bu iki kart kombinasyonu da oldukça güçlüdür. Ve Ay kartıyla Asılan Adam kartı. Ay Balık burcunu temsil eder.
Asılan adam da Neptün tarafından yönetilir arkadaşlar. Balık burcunu Neptün yönettiğine göre bu da yine güçlü bir kart kombinasyonudur okumalarda. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bakın. Kartların üzerindeki figürlerin vücut dilleri okuma esnasında önemlidir. Neden önemlidir? Aynı kombinasyonlardaki kartların vücut dillerine dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, bakın şimdi şöyle örnek olsun diye şöyle diziyorum. Şimdi bu şekilde 3 farklı sıra, 3 farklı kombinasyon. Dilerseniz soldan sağa kombine edebilirsiniz. Dilerseniz alttan yukarıdan aşağıya doğru kombine edebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Sizin kendi açılım tekniğinize göre değişir. Fakat burada önemli olan neyi neyle kombine ediyorsanız o kart mesela yan yana gelen kartlar diyelim ki şu şekilde kombine etmeye karar verdiniz. Yani şu şekilde okumaya karar verdiniz ve 3 sıra halinde okuyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Aynı sıradaki kartların vücut üzerindeki figürlerin, sembollerin vücut dillerine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kim kime doğru bakıyor, kim kime sırtını dönmüş, kim kimi gözetliyor gibi. Yani bunları böyle bir fotoğraf karesi gibi yorumlamanız gerekiyor arkadaşlar. İfadeler, pozlar, mekanlar, renkler, kostümler, semboller, manzaralar ve arka plan da çok önemlidir. Şimdi mesela burada bir joker kartımız var. Joker kartımız yukarıya doğru bakıyor. İşte bir tepenin başında, arkasında karlı dağlar var. İşte güneşli bir gün falan gibi böyle manzarasına, arka planında neler olduğuna, kart tek olarak da dikkat etmeniz gerekiyor. Kombine olarak da buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani figürlerin birbirleriyle olan ilişkileri. Mesela bir figür diğerine bakıyordur ama ona sırtını dönmüştür. Bunu bir aşk okuması esnasında üzerindeki karakterlere göre kişinin birine sırtını döndüğünü ya da birinin o kişiye sırtını döndüğü şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Yani sadece kart anlamlarına bakıp bunları yorumlamanız değil, kendi yorumlarınızı da katmanız gerekiyor. İşte bu vücut dilini, kartların üzerindeki bu sembolizmaların dilini ve vücut dilini iyi çözdüğünüz zaman çok gerçekten güzel bir okuma yapabilirsiniz. Yani figürlerin gözleri kapalı mı, açık mı, mutlular mı, gülümsüyorlar mı? Eğer gülümsüyorlarsa nasıl gülümsüyorlar? Bir sahtekar gibi mi? Ya da bir çok mutlu bir insan gibi mi? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Size güzel ipuçları verebilecek detaylar bunlar. Bunun yanı sıra bakın şimdi bazı okuyucular tarot kartlarını ters okur, bazıları düz okur ki ben şahsen düz okumayı tercih ediyorum. Bunun sebebini de açıklayacağım birazdan. Şimdi kart eğer şu şekilde düz geliyorsa ki zaten kitapçıklarda kendi açıklamalarında bunun ters ve düz anlamları da veriliyor. Ters anlamı gölge anlamı olarak geçer. Şimdi düz geldiği zaman kartın düz anlamını okuyoruz. Ters gelirse yani o desteden çektiğiniz anda kart ters gelirse ters anlamını okuyor bazı okuyucular ve bunu da düz anlamının tam tersi olarak yorumluyorlar. Fakat ben bunu tercih etmiyorum. Bunun nedeni şu. Arkadaşlar zaten bir tarot destesinde 78 adet kart var. Ve her enerjiyi barındırıyor bu kartlar. O yüzden yani buradaki düz bir kartın tam tersi olan bir enerji yine bir kart olarak zaten destenin içinde var. Bu yüzden ters anlamını okumayı gerekli görmüyorum şahsen. Yani aradığımız bütün enerjiler bu destenin zaten içerisinde arkadaşlar. Tabii ki bu tercih meselesi. Bazı okuyucular ters okumayı da tercih edebilir. Saygı duyuyoruz. Herkesin kendi stili. Ama ben tercih etmiyorum. Bunun yanı sıra bu arada bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Az önceki ters yorumuma. Şimdi dediğim gibi yani destenin içinde olumlu ve olumsuz kartlar var zaten. Enerjileri yani olumlu enerjiler ve olumsuz enerjiler bir bütün halinde zaten destenin içerisinde var. Ve şimdi ben bir kartın
ters anlamını okursam o kartın mesela şöyle diyelim. Olumlu bir kart değil de olumsuz bir kart geldi. Diyelim ki şeytan kartı normalde pek sevilen bir kart değildir. Olumsuz olarak nitelendirilen bir karttır ki olumlu tarafları da tabii ki vardır. Ama şimdi genel olarak şeytan kartı biraz sevimsiz bir kart olarak gelir. Diyelim ki bu ters geldi. Ya da şimdi düz gelseydi bu kart, ben ne derdim burada? İşte kötü, olumsuz bir yorum yapardım. Ama kart ters geliyor ve ben bunu böyle kabul ediyorum. Yani bunun olumsuz anlamını kabul etmiyorum. Olumsuzluklar da hani bizim için gerekliydi. Yani hayatta olumluluklar kadar olumsuzluklar da bizim için gereklidir arkadaşlar. Bunun iki nedeni var. Birincisi, eğer olumsuzluk olmazsa olumlu olanın bir anlamı kalmaz. Yani siyah olmazsa beyazın bir anlamı kalmaz. Bu bir dengedir. İkincisi de bu bir dengedir arkadaşlar. Yani hayattaki her dengeyi korumak gerektiğini düşünüyorum. Neyse devam edelim. Şimdi zaman konusuna gelecek olursak. Daha önce de bahsettiğim gibi tarotta zaman doğrusal değildir arkadaşlar. Nasıldır? Döngüseldir. Bundan bahsetmiştik. Şimdi tarota soru sorarken zaman aralığı belirtmek önemlidir. Yani gelecek hafta için, gelecek ay için ya da gelecek yıl için. Zaten pek yıl olmaz da genellikle en fazla maksimum bir yıl olabilir maksimum ya da 6 ay. Ben 6 aylık bir dönemin daha ötesinde tarotta bakmıyorum. Çünkü enerji dediğimiz şey arkadaşlar sürekli değişkenlik gösterir. Yani şu anda ben bir aylık, bir yıl sonrasına bakmamın benim bir anlamı yok. Çünkü enerji değişecek zaten. O yüzden daha yakın zamanlarla ilgileniyorum şahsen. Örneğin 6 ay maksimum gibi. Şimdi net bir aralık belirlemeniz gerekiyor. Mesela gelecek hafta, bir hafta sonra gideceğim iş görüşmesiyle ilgili neler tavsiye edebilir? Ya da bundan bir ay sonra olasılıklar nelerdir? Başıma gelebilecek, karşıma çıkabilecek olasılıklar nelerdir arkadaşlar? Bunu net bir şekilde zaman olarak tarota zamanla net bir şekilde sormanız gerekiyor. Aksi takdirde ortaya yuvarlak konuşursanız yine net cevaplar alamazsınız tarotta. Bu da çok önemli bir detay. Yani açık uçlu sorular sormuyoruz. Şimdi zamanla ilgili diğer söylemek istediğim şey kartların üzerindeki mesela zamanla ilgili bir soru sordunuz. Bununla ilgili net bir cevap almak istiyorsunuz. Bakın kartların üzerindeki majör olsun, minör olsun fark etmez. Kartların üzerindeki numaralara dikkat edin arkadaşlar. Bu numaralar size bir şeyler mutlaka anlatacaktır. Belki aynı numara tekrar tekrar gelmiştir bir okuma sırasında. Belki farklı farklı numaralar gelmiştir ama size bir şey mutlaka hissettirecektir. Mesela diyelim ki okuma esnasında bir ay sembolü gördünüz. Şimdi bu ay kartı da başka neyi gösterebiliriz? Burada eğer bir ay sembolü görüyorsanız bu bir aylık bir süreyi işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Yani ay zaten adı üzerinde bir aylık bir döngüden bahseder ay gezegeni. Eğer güneş görüyorsanız mesela şurada yine güneş kartından örnek verelim madem. Evet. Güneş görüyorsanız arkadaşlar güneşlerde yani güneş sembolü bir yıllık süreçlerden bahsedelim. Bir yıl içinde gibi düşünebiliriz bunu. Yani bir ay içinde, bir yıl içinde gibi işte ayın ya da güneşin geliş durumuna göre buradan da bir ipucu yakalayabiliriz. Bu aynı zamanda güneş sembolünü gördüğünüzde aynı zamanda arkadaşlar hani böyle yılda bir kez gerçekleşen kutlamalar var ya işte yıl dönümü, doğum günü gibi böyle bir zamanı da işaret ediyor olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Mevsimlerden zaten bahsetmiştik. Mevsimlerde sembollere dikkat et. Mesela mevsim sordunuz diyelim ki arkadaşlar. Ne olabilir? Mesela su, karlı dağlar. Evet burada yine su figürümüz.
Yani şöyle vermiş. Mesela diyelim ki mevsim sordunuz, vermiş kartı geldi. Bakın sembolizme dikkat edin. Kartın üzerindeki figürlere dikkat edin. Karlı dağlar var mesela arkada. Zaman soruyorsanız eğer okumanın içerisinde kartın üstündeki sembol mesela karlı dağ. Bu bir kış ayını işaret ediyordur. Ya da güneş kartı. Yine bir yani size hangi mevsimi çağrıştırıyor bu şeyler, semboller? Bana mesela yazı çağrıştırıyor burada. Burada yine yazı çağrıştırıyor bana. Örneğin işte güneş, su, yeşillikler. İlkbahar da olabilir. Yani böyle ilkbahar ya da yaz gibi. Bakın burada yine aynı şekilde. Yani bu figürler sizlere ipucu verecektir mevsimlerle ilgili arkadaşlar. Siz bunu kendinize göre geliştireceksiniz. Bu arada daha önce de bahsetmiştim zaten. Değnekler ilkbaharı, kupalar yazı, kılıçlar sonbaharı ve tılsımlar da kışı sembolize ediyor arkadaşlar. Bunu da zaten söylemiştik. Tarot aslında geleceği görmekten ziyade geleceği yaratmaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz düşünce gücüyle tezahür ettirme diye bir olgu var. Ve siz aslında tarotta geleceğinizi görmekten ziyade onu olumlu enerjilerle, olumlu niyetlerle şifalandırıp o okumayı geleceğinize dair yaratımda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabii çok detaylı bir konu. Ama yine de bunu böyle bir söylemek istedim. Kartın anlamını bilmek önemli fakat size ne hissettirdiği çok daha önemlidir arkadaşlar. Kart anlamlarını evet öğreniyoruz, öğreneceğiz fakat bunun size ne hissettirdiği önemli. Kişisel olarak kendi kişisel tarot okumanız için, kendi tarzınızı oluşturabilmeniz için bu çok önemli. Mesela okuma yaparken kartın üzerindeki karakterlerle meditatif bir diyalog kurabilirsiniz. Bu zamanla gelişecek bir şeydir. Bir soru sorarsınız. Kartın üzerindeki karakterle bir bağ kurarsınız. Bir meditasyon, böyle ufak bir meditasyonla ya da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Ve o karakterden cevap aldığınızı hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar zamanla gelişecek yeteneklerdir tarot ile ilgili. Evet. Bunun yanı sıra başka ne söyleyebiliriz diye bakıyorum. Yine notlarıma. Yani şunu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar, tarot okumaları hani sizin hikayenizde yol haritanızı çizmenize yardımcı oluyordu ya tarot. Bunun yanı sıra bir faydası daha var. Çok önemli bir faydası daha var size tarotun. O da psikik yeteneğinizi ve sezgisel gücünüzü arttırması arkadaşlar. Yani kartlarla bağ kura gerçekten psikik yetenekleriniz, sezgileriniz güçleniyor. Bunu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istedim. Yani sizi ön yargılarınızdan ve peşin hükümlerinizden kurtaran çok güzel bir araçtır, güzel bir kaynaktır arkadaşlar. Ve kendi kaynağınızla da bağlantı kurmanızı kolaylaştıran bir araçtır aslında. Yani birçok faydası var. Sadece geleceği öngörmüyor. Aynı zamanda kendi yüksek benliğinizde, kendi kaynağınızda bağlantı kurmanızı da sağlayıp bunu güçlendiriyor arkadaşlar tarot kartları. Jung'un teorisine göre kolektif bilinç dışı bir tür kozmik yeraltı kıyısıdır demiş Jung. Ve ona göre biz sembolleri, mitleri, arketipleri zaten biliriz ki zaten bunu ilk videoda da söylemiştim. Yani bu kolektifteki arketipleri biz zaten biliyoruz. Bunu okuyabilme yeteneğimiz, anlayabilme yeteneğimiz doğuştan geliyor. Başka ne diyebiliriz? Bakın şimdi demiş ki bunun nedeni, yani bunu aslında bilmemizin, bu arketipleri bilmemizin nedeni nedir? İşte Jung bunu açıklamış. Demiş ki bu bilgilerin bu kuyuda olduğu, yani zaten bu bilgilerin bu kolektif bilinçaltı kuyusunda olduğu ve bizim oradan çektiğimizdir diyor. Hatta yazarlar, sanatçılar ve müzisyenler ilham almak için sık sık bu kuyuya inerler. Yani bu
sembollerin üzerindeki, yani semboller bizim bilinçaltımızdaki arketipleri çalıştırıyordu arkadaşlar. İşte bu arketiplerin aslında doğuştan geldiğini, yani arketipleri okuma yeteneğimizin bizim doğuştan geldiğini ve onların zaten bir kolektif bilinç dışı havuzunda bulunduğunu ve yazarların, sanatçıların sık sık oraya inip oradan ilham aldığını söyler. Yani aslında bu tarot kartlarının bizde çalıştırdığı mekanizma, yazarların, sanatçıların ilham aldığı yer diyebiliriz arkadaşlar. Yani oraya bağlayabiliriz. Mesela Jung yine demiş ki rüyamızda, efsane ve hikayelerde düzenli olarak görülen sembollerin, mitlerin ve arketiplerin aynı kaynaktan geldiğini söylüyormuş arkadaşlar Jung. Yine bu bahsettiğimiz bu bilinçaltı, kolektif bilinçaltı kaynağından. Bu da zaman ve mekandan bağımsız olarak efsanelerin değişik kültürlerde benzer olmasını açıklıyormuş arkadaşlar. Yani tüm kültürlerde ortak semboller kullanılıyor. Mesela semboller, sembol dilini ile ilgileniyorsanız bilirsiniz arkadaşlar. Sembollerin herhangi bir yazısı, bir dili yoktur. Ortaktır, ortak kültürel mirastır. Dünyanın her yerinde bir sembol aynı anlama gelir. Örneğin büyücü kartının başının üstündeki sonsuzluk işareti dünyanın her yerinde aynı anlamı içerir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birkaç örnek daha sıralayabiliriz aslında. Yani birçok örnek sıralayabiliriz. Ortak semboller. Ortak kültürlerdeki, yani tüm kültürlerdeki ortak semboller arkadaşlar. Bunun yanı sıra son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Tarot kartlarınızda, tarot destelerinizde istediğiniz şekilde saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun belli bir kuralı, kaidesi yok. İstediğiniz gibi temizleyebilir enerjilerini, istediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani sonuçta bu sizin desteniz ve sizin enerjilerinizle uyumlu. O nedenle kendi yöntemlerinizi, kendi tarzınızı kendiniz belirleyin arkadaşlar. Son olarak da bunu tavsiye ediyorum. Evet. Bu giriş bilgileri olarak çektiğimiz birkaç video güzel oldu bence. Direkt kartların anlamlarına da girebilirdik ama bana göre bunlar da çok önemli konular arkadaşlar. Sonuçta kart anlamı bilmekten ziyade aslında tarotun ne olduğunu bilmek, yani onu anlamak, felsefesini anlamak, nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek çok daha faydalı bir öğrenme şekli diye düşünüyorum. Ama artık yavaş yavaş bu videodan sonra kartlara giriyoruz. Kart anlamlarına arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Desteklemek isterseniz de abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like and subscribe.